Şimdi sizlere öyle bir adamın hikayesini anlatacağım ki hiç öyle şey olur mu diyeceksiniz. Radyoaktif su içmekten çenesi kopan adamı hiç duydunuz mu? Bu abartılı bir terim değil. Gerçekten çenesi kopan birinin trajik hikayesini anlatacağım. Videoma ve Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. 20. yüzyılda insanlık daha radyoaktif maddeleri tanıyamamış ve etkilerini bilmiyordu. Bu yüzden olur olmadık şeylere, hatta ilaç olarak bu zararlı maddeleri yazıyorlardı. Tabii halk o zamanlarda bilinçli olmadığı için de doktorlar reçete olarak yazıyorsa bir sebebi vardır deyip bu ilaçları kullanıyordu. Ancak işin aslı hiç de öyle değildi ve bir bit yeniği vardı. Sonralarında birçok insan da bunu öğrenecekti. Tarihte buna benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı. Eski Mısır'da insanlar hasta olduğunda küflü ekmek yerdi. İşin ilginç tarafı bu işe yarardı. Ancak bundan 5000 yıl önceki Mısır halkı yararının yanında nasıl bir zarar verebileceğini hiç anlayamadı. Tıpkı bu videoda bahsi geçen radyoaktif su içen insanlarda olduğu gibi. Başlarda gerçekten işe yarıyor hissiyatı veriyordu. Ancak aradan zaman geçtikçe hiç iyi olmayan, hatta ölüme kadar götüren etkilerinin olduğunu anladılar. Bu arada sakın hasta olunca küflü ekmek falan yemeyin. Belki işe yarar ancak karaciğer veya zehirlenme yaşayarak vefat edebilirsiniz. Benden söylemesi. Bu adamın adı Ibn Beyers. Bu talihsiz adam dünya tarihini baştan sona değiştirmişti. Çünkü onun başına gelenler sayesinde insanlık radyoaktif elementlerin ne kadar zararlı olduğunu anlamıştı. İşin aslı, radyoaktif maddelerin zararlı olduğu biliniyordu. Ancak azıcık alırsak bir şey olmaz kanısı vardı. İşte bu adam işi biraz abartmıştı. Sadece Ibn Beyers değil, birçok insan bu maddeler yüzünden acı içinde yaşamlarına veda ettiler. Ama bunu kimse bilemedi. Çünkü o zavallı insanlar zengin değildi. Gazetelerde boy göstermiyordu. Yoksul olan bu halkın bu işleri yapmazlarsa aç kalacaklardı. Ibn Beyers adlı bu zengin adamın çenesi kopması arka planda daha birçok trajedik ölümün kapısını araladı. Bu sadece başlangıçtı. Radyoaktif suyun içinde rodyum elementi vardı. İşte bu ilacın mucidi de bu adamdı. Adı William. Kendisi bu ilacın iyi olduğunu düşünerek herkese veriyordu. Hatta doktorların reçete olarak vermesi durumunda onlara küçük bir komisyon dahi veriyordu. Bu doktorların arasında küçük bir rekabete neden olmuştu. Ufacık baş ağrısına bile bu ilacı yazıyorlardı. Olacaklardan habersiz kullanan halk ise "Oo, ne kadar iyi geliyor bu ilaç" deyip olur olmadık şeylere küt bir tane içiyorlardı. Bu ilaç işe yarıyordu ama plasebo etkisiyle. Şimdi bazılarınız plasebo etkisi ne diyeceksiniz? Plasebo etkisi Latince kökenlidir ve karşılığı hoşnut etmedir. Radyoaktif suyu kullanan insanların plasebo etkisine kapılması işin aslında tamamıyla psikolojik bir etkiye sahip olmasından kaynaklı. Verilen ilaç şayet herhangi bir farmakolojik, yani ciddi anlamda ağrıyan yere iyi gelmiyorsa, ancak iyileştiği düşünülüyorsa buna plasebo etkisi denir. Basit örneğiyle çok korkan bir insana cesaret sıvısı vererek onu cesaretlendirmek, işin aslı o verilen sıvının normal su olması, kişinin psikolojik olarak buna kendini inandırması ve içinden gerçekten cesaret hissiyatı oluşması plasebo etkisidir. İşte bu radyoaktif su insanlara bu etkiyi sağlıyordu. Kullandıklarında ağrılarının da geçtiğini düşünüyorlardı. Ancak vücutları içten içe parçalanıyor, sinirleri ölüyordu. Ibn Beyers çok zengin biriydi. Babasının çelik fabrikaları vardı ve madenlerini işletiyordu. Aynı zamanda altın madalyalı bir sporcuydu. Golf turnuvasında sürekli birinci gelirdi. Anlayacağınız çok ünlü ve gözde biriydi. Günlerden bir gün Ibn Beyers tren raylarına takılıp düştü ve kolunu incitti. Bakıldığında büyük bir sorun yoktu. Sadece ona göre muazzam bir ağrı vardı. Doktorların vermiş olduğu ilaçlar bir türlü ağrısını dindirmiyordu. Çareyi bir doktorun tavsiyesi üzerine radyoaktif suyu deneyerek bulmuştu. Daha doğrusu
O öyle olduğunu zannetti. Sizlere de söylediğim gibi başta bu ilacı kullanan insanlar plasebo etkisiyle ağrılarının azaldığını düşünür. Tıpkı Ibn Beers'ta olduğu gibi. Ancak zaman geçtikçe bu ilacın dozunu kendi kendine arttırdı. Günde bir kaşıktan birkaç kaşığa, sonra günde bir şişe derken artık birkaç şişeye kadar çıkmıştı. Çünkü ağrıları artık azalmıyor, gitgide artıyordu. Ibn Beers da sürekli kendi kendine dozu arttırmıştı. Bilindiği üzere sırf bu yüzden arkadaşlarına kasa kasa bu sıvıdan gönderiyordu. İlk başta dişleri dökülmeye başladı. Sonra eklem ağrıları yaşamaya başladı. Çenesinde yaralar çıkıyor ve çürüyordu. Görselleri sizlere gösteremiyorum ancak oldukça ürkünç bir görüntüsü olacak hale gelmişti. En sonunda doktora gittiğinde çeneyi almaları gerektiğini, yoksa daha kötü olacağını söylemişlerdi. Çenesi alınan adamın son hali içler acısıydı. Bildiğiniz zombiye dönüşmüştü. Sonralarında kendisine bir çene yapılsa da işin aslı biraz daha tuhaftı. Ibn Beers 4 yılda toplam 1400 şişeden fazla içmişti. O kadar radyoaktif su vücuda neler yapar siz düşünün. Kemikleri parçalanmış, karaciğeri bitmiş, iç organları iflas etmeye başlamıştı. Öldüğünde ise ağzında sadece 6 adet diş vardı ve 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Bir konu daha var. Bir şey yararlı geliyor diye ondan fazla içmek iyi değildir. Bir düşünün. Eğer günde gereğinden fazla su içerseniz su zehirlenmesine yakalanırsınız. Yani bizim için ne kadar hayati bir şey olan suyun fazla içildiği takdirde insanları zehirleyebileceği gerçeği var. Atalarımızın dediği gibi her şeyin fazlası zarardır. Bu radyoaktif suyun mucidi olan William ise aynı durumdan müzdaripti. İcadının hep iyi olduğunu savunduğu araştırmalar yetersiz olduğu için de zararlarını kendisi dahi görememişti. Bu nedenle de mesane kanserinden ise vefat etti. 20 yıl sonra cesedi incelendiğinde hala daha radyoaktif sızıntılar bedeninde mevcuttu. İç organlarının parçalanmasının sebebi yine kendi icadıydı. İşin trajedik kısmı aslında bu değildi. O dönemlerde rodyum elementi sadece radyoaktif suda değil, bazı saat parçalarında ve eşyalarda dahi kullanıyorlardı. Sigara gibi bazı ürünlerde de kullanılmıştı. Ibn Beers sırf ünlü olduğu içinse onun ölümü bu kadar etki etmişti. O saat ve diğer ürünlerde çalışan kadınlar ve erkekler acılar içerisinde kimsenin bilmediği bir şekilde ölmüştü. Ibn Beers'ın ölümüyle rodyum elementine sahip bütün eşyalar ve ürünler yasaklandı ve en önemlisi üretimi durduruldu. Bilindiği üzere Beer o kadar radyoaktif yapıya sahipmiş ki kendisinin kurşunla kaplı bir tabutla gömüldüğü biliniyor.